İhlasın anayasasında amel var, amel. Yani çoğu zaman insanın benim içimde iyi niyet, çok güzel duygular var diye zannettiği şey ne iyi niyet ne de güzel duygu. Amel varsa amelin bir öncesindeki niyet güzeldir, ona bakılır. Anlatabiliyor muyum? Yani bir niyet olacak ki çok güzel, amele dönüşmesi mümkün mü? Tamamlanmamış dahi olsa, ömrü yetmemiştir, tamamlayamamıştır. Neticesi kötü bile olsa, elinden geleni yapmıştır, neticesi kötüdür. Mutlaka amelin bir önceki adımında güzel niyet vardır. Amelsiz niyet diye bir şey yok. İnne biliyorsunuz muhakkak. İnnemel amelü bin niyet. Ameller niyete göre. Şimdi ortaya bir amel dökülüyor mu? Dökülüyor. Sonra dökülen ameli şöyle ceviz gibi çatlatıp kırıyor musun? Kırıyorsun, sonra diyorsun ki ha bu amel varsa böyle bir niyet var diyorsun. Yok, içimde çok güzel duygular var. Çok samimi şeyler hissediyorum. Çok hoş niyetlerim var. Ama hiçbir amele dökülmüyor. Mümkün değil, böyle bir denklem yok. Anladın mı olayı? Ameller niyetlere göre. Ortada amel var. Amelin kabuğunu kırıyorsun. Bir bakıyorsun 10 numara ceviz. Demek güzel niyet. Kabuğunu kırıyorsun, bir bakıyorsun ceviz çürük çıktı. Ya bu adamın niyeti de kötüydü zaten, şu ortaya çıkan amele bak diyebiliyor musun? Orada diyebiliyorsun işte. Amel olmadan ihlastan bahsedilmiyor. Çünkü ihlasta Allah Azze ve Celle farklı esbab planında dizilimler yapıyor. O dizilimlerinden kimisi can sıkıcı, kimisi şevk verici, kimi umut kırıcı, kimi seni üzücü. O sebeplerin her birisini köşeye atıyorsun ve diyorsun ki Allah'ım ben zaten senin için yapıyordum bunu. Devam edelim. 21. lema. İhlas hakkında. 17. lemanın 17. notasının 7 meselesinden 4. meselesi iken İhlas münasebetiyle 20. lemanın 2. noktası oldu. Nuraniyetine binaen 21. lema olarak lemata girdi. Bu lema layıkal her 15 günde bir defa okunmalı. Bismillahirrahmanirrahim. Ve la tenaza'u fetefşelu ve tezhebe rihukum. İhtilafa düşmeyin, sonra cesaretiniz kırılır, kuvvetiniz elden gider. Ve kumu lillahi gânitin. Allah için kıyamda bulunup ona kulluk edin. Kad efleha men zekkâha ve kad khâbe men dessâha. Nefsini günahlardan arındıran kurtuluşa ermiştir. Nefsini günaha daldıran ise hüsrana düşmüştür. Ve la teşterû bi âyâti femenen galîlâ. Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Ey ahiret kardeşlerim ve ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım. Bilirsiniz ve biliniz. Bu dünyada hususan uhrevi hizmetlerde en mühim bir esas, en büyük bir kuvvet, en makbul bir şefaatçi, en metin bir noktayı istinat, en kısa bir tarik-i hakikat, en makbul bir dua-i manevi, en kerametli bir vesile-i makasıt, en yüksek bir haslet, en safi bir ubudiyet ihlastır. Madem ihlasta mezkür hassalar gibi çok nurlar var ve çok kuvvetler var ve madem bu müthiş zamanda ve dehşetli düşmanlar mukabilinde ve şiddetli tazyikat karşısında. Bak şimdi ihlasın içinde nur var, kuvvet var. Nur bir bakış açısı. Her yer aydınlanacak. Sen artık dünyayı dünya için görmeyeceksin. Dünyayı ukba için seyredeceksin. Aydınlıktan bir murat da şudur yani. Şu eşya öyle bir aydınlanıp şeffaflaşacak ki, söyle. Arkası olan esmayı gösterecek. Nur olmak bu demek. O kadar kuvvetli bir ışık olacak ki eşya bile şeffaf bir hale gelecek. Eşyadan kasıt ne biliyor musun Salih abi? Seninle yaşadığım bir kavga. Birisi beni kazıkladı, o olay. Biri canımı sıktı, o olay. Öyle bir olay var ki, bir insanla bir ilişkim var ki beni muhtaç hale düşürdü. Diyorum ki içimden bu olmazsa olmaz. İnsan özellikle neticesini bilmediği şeylerde nefessiz kalır. Neticede kime bağlı oluyor? Mesela araç hurdaya çıktı. Diyorsun ki ya bu adam alır mı, bu adam almaz mı? Bu adam alır mı, bu adam olmaz mı? İhlas varsa o eşya nurlaşıyor, arkasında Allah'ı gösteriyor. Elimden geleni yaparım, ister alır ister almaz diyor. Böyle bir bakış açısı insana ne sağlar? Kuvvet sağlar. Bir insan bazı amellerde bulundu, gücü gitti, kuvveti gitti. Ameli kıralım. Ne çıktı içinden? İhlas çıkmadı. Çünkü ihlasla amelin sonunda kuvvet var. İhlasta nur var, ihlasta kuvvet var. Ama Allah Azze ve Celle onun için yapılıyor mu, yapılmıyor mu diye biraz oyunu birbirine karıştıracak. Sebepleri birbirine karıştıracak. Şimdi hayatında olması gereken Risale derslerinin hiçbirisinin yeri yok. Tam bunu anlıyorsun, diyorsun ki ya bu dersleri böyle ekmek, su gibi içmek lazım. Risale'deki dersler ekmek ve su gibidir. Kalan İslam'a medar öğrendiğimiz şeyler meyve gibi, baklava gibidir. Meyvesiz, baklamasız yaşarsın ama ekmek susuz yaşayamazsın. Tam o esnada da 2-3 tane olay çıkıyor. Hanım bir şey diyor, öbürü bir şey diyor, ortak bir şey diyor, dükkana gelen müşteri bir şey diyor. Bunlar bir anda önemini yitiriyor. Ama bu hakikatleri zaten bir ara yine öğreniriz diyor. İşte bu amele dönüşmedi ya, ihlas olarak da güç ve kuvvete dönüşmeyecek.
Bir insanın bahanesi imanı ve sevgisi yetmediği için var. Problemi görüyor musun? Dünya sonsuz geliyor, ukba sonlu geliyor bize. Geçici bir rüya yaşayacağız kabire girince, öyle zannediyoruz. Tam bunlar birbirine karışmış. Bak iman ne biliyor musun? Şu dünyanın üzerinde bir perde var. Perde açıldıkça dünyanın altından ahiret gözüküyor. Kapandıkça da böyle dünya başka hiçbir şey gözükmüyor. Başka hiçbir şey gözükmezse tek iman ettiği şey dünya olur zaten. İman tam o mesele yani. Dünyadaki işlerde böyle cevval olacaksın. İlla aynı ile olan işe de gerek yok. Ben bunu en çok öğretmenlik yaptığım dönem anladım. Uykusu olan öğretmen vardı, üşengeç öğretmen vardı, cevval öğretmen vardı, esprili öğretmen vardı, böyle hantal öğretmen vardı. O vardı, bu vardı. Ama her birisi saat 8 deyince okuldaydı. Ne oluyor, hayırdır ya? Desenize bizim fıtratımız farklı, hepimiz bu saatte gelemeyiz. Hadi 3 günde de bak ne yapıyorlar seni, öyle mi? Ne oldu hizmete gelince ben öyleyim, bunu şu kadar anlarım, bunu böyle anlarım. Şimdi biz bu ihlası burada aramayacağız. Döneceğiz ama sürekli bu eseri okuyacağız. Bu hak mı? Bu eserlerdeki boşluklarımı, ihtiyacımı doldurmakta, bu amelde aramayacaksın. Sonra dönüp bunu okuyacağız, bahçede çay içeceğiz. Bu hak mı şimdi? Şimdi bu adam ben bunu nasıl çözerim diye dertlenmiyor. Başka meseleler böyle hep zihninde. Şimdi bu hak mı? Hak mı yani bu? Adam elini açıyor, Kur'an'ı okuyamıyor. Sen medresede yani Kur'an'ı şöyle bir anlayayım diyemedikten sonra, bu ameli gerçekleştiremedikten sonra zaten şeytan oyuncak eder bu adamı. Yani biz her ameli içimizden geldiği için yapsak bugün Abdülkadir Geylani oluruz biz. Biz içimizden geldiğinden yapmıyoruz. Allah'ım bunun doğru olduğunu anladım. Bunu yapmaya devam edeceğim. İnşallah lütfedersin, içime de sokarsın diye yapıyoruz. Anladın mı demek istediğimi? Herkes zannediyor ki herkes içinden geleni yapıyor. Şimdi her sabah saat 8'de okula gelmek bir insan içinden gelir mi sürekli? Günde 8-10 saat öğretmenlik yapmak içinden gelir mi? Her gün inşaata gidip jilet gibi giyindiğin kıyafetleri kirletmek içinden geliyor mu? Her gün dönerciye gidip de sıcakta bile dönerin başında o sıcacık şeyde beklemek insanın her gün içinden gelir mi? Yok. Niye yapıyorsun? Gerekli olduğunu ben kabul etmişim burada. Biz ihlası kabul etmediğimizden, Allah'ın hatrı dediğimiz meseleye bir türlü erişemediğimizden dolayı işleri de yuvarla gitsin. Hiç anlayamıyoruz. Bu haşir perdesi hiç açılmamış bizde. Hiç açılmamış. Kendi işimizde böyle değiliz ya. Arabamızda çizik olsun 10 TL üst 10 TL alt, bunun meselesini, davasını yapıyoruz. Adamın işinde 2 kuruş parayı vermemişler, 6 ay geciktirmişler, silah almış basmış gitmiş yani, otel basmış adam. Ya şimdi Allah Allah, dünyanın işinden sana kar gelecek ama Allah'ın rızası için yaptığın işten kar gelmeyecek. Nerede burada ahirete iman? Söyle. Nerede ahirete iman? Nerede burada ahirete iman yani? Dünyada adam para kazanmak için yazılım yazıyor, kod yazıyor. Hadi bakalım 2-3 tanesini eksik yazsın. Adam o ölçüde de doğru yazıyor. Biz niye bunu doğru okumaya mücadele etmiyoruz? Niye anlamaya gayret etmiyoruz? Bir de anlama yolunda bir şeyi oturtalım artık. Aynı meseleyi sürekli yapınca biri 3 kerede, biri 30 kerede yapamama, anlamama ihtimali diye bir şey yok. Son şahitleri okuyun. Üstad Hazretleri'nin birçok talebesi. Daha kalem, kağıt görmemiş adamlar ama her birisi Allame-i Cihan olmuş. Neden? İhlas ile okuduklarından dolayı. Yani bir insanın bir şeyi eksik. Zaten eksiyiz. Neyiz ki yani? Bizim yazgımızda eksiklik var. Bunu sürekli yaptıktan sonra tamamlamama ihtimali var mı? Yok. Ama sen birilerine merhamet etmeden nasıl gelişir bu özellik? Var mı bir yolu? Bunu birinin söylemesine gerek yok. Bunu senin üstadın söylemiş zaten. Demiş ki İslam'ın, imanın, Risale-i Nur'un 4 sacaya aç, fakr, şefkat, tefekkür. Sen birisine şefkat etmeden Allah'ın muradını anlayamayacaksın. İş yerinde mal adama şefkat ediyorlar. Yemeğini yer misin? Ben bırakayım mı abi? Öyle mi değil mi? Söyle. İşte ben 2 ticaret yapıyorum, arıyorlar, çocuğu soruyorlar ha Fatih abi. Yani Allah razı olsun, güzel bir huy. Ama ilişkimiz ticaret, onu demek istiyorum. Ya ticarette adam arıyor, ne oldu çocuk diye soruyor. Hizmetin içinde adam adamı sormazsa, bunun bir derdi var şöyle olmazsa, kaç tane annesi babası olmayan arkadaşımız var. Ben bunlara dayanak olmayayım derse senin şefkatin nasıl gelişecek? İhlas amelde. Amelde olmadıktan sonrası boş. Birinci düsturda göreceğiz. Amelinizde rıza ilahi olsun. Yani Allah'ın rızası amelde demek değil mi? Bu tersten oku. Bir de mefhumu muhalifiyle okuyalım. Bu kavram biliyor musunuz? Bir şeyin zıttıyla okumak demek. Amelinizde rıza ilahi olsun. Mefhumu muhalifiyle okuyalım. Amel yoksa rıza ilahi yok. Üstad Hazretlerini ve talebelerini yıllarca bu kaideyle yargılamışlar. Mefhumu muhalifi. Mesela demiş ki tesettürlü olan ahlaklıdır. Demişler ki bu sözün mefhumu muhalifinden dolayı demek tesettürsüz olan ahlaksızdır. Sen bize ahlaksız diyorsun. Kaç davayı mefhumu muhalifiyle açmışlar. Anladın mı? Dışarıda ehli dünyanın kafası burada çalışıyor. Bizim de çalışsın. Amel yoksa rıza ilahi yok demektir. O kadar sahabe hayatı okuduk. Nerede duydunuz yani böyle basit işlerin ortada bırakıldığını? Hangisinin ahlakında duydunuz? Neden? Bize bu eser bunun için lazım. Ben de biliyorum insanın kendi açıklarıyla yüzleşmesi çok zor.
Ben de biliyorum kendi kusurlarını kabul etmek çok zor. Şeytan öyle kancalar takıyor ki ben de biliyorum herkesin farklı farklı takıntısı var. Bir tanesinin çöp dökmekte takıntısı var, öbürünün tebliğ yapmakta takıntısı var. Öbürüne bakıyorsun, ben her şeyi yaparım, şunu yapamam diye başka noktada takıntısı var yani. İyi de biz bunlarla baş etmeyeceksek biz niye Darül İmtihan'dayız? Bura mı cennet, ora mı cennet yani? Bunların amele dönüşmesi olmadıktan sonra bu eseri sürekli okumak bizim bir işimize yaramayacak. Kendi açını bulacaksın bu eseri her okuduğunda. Amelsiz olmuyor Osman. İhlası amelde arayın, amelde. Eksik kalan amellerde, başkalarının ateşlenmediği işlerde. Buralar can acıtıcı, farkındayım. İhlas buralarda saklıdır. İhlas gittikten sonra Allah'a yaranacağımız hiçbir amelimiz yok. Çünkü ihlas ile, samimiyetle, sevimli gözükmekten başka bir çaremiz yok. Çünkü Allah'ın bir şeye ihtiyacı yok. Anladın mı? Yani ne yapsam Allah'a bir değer katarım haşa? Ya öyle bir ihtiyacı yok. Hiçbir ihtiyacı olmayan bir zata ihlas, samimiyetle, sevimli gözükmekten başka şansın yok. Sevimli gözükmek ne demek? O neyi seviyorsa onu yapmak demek. O kullarının bir tanesi cesedimi öyle büyüt, öyle büyüt ki cehennemde hiç kimseye yer kalmasın demiştir. Yanındaki adamın hatırını soruyor mu? Biz hep eğleneceksek burayı değiştirelim yani. Yani burada dert olmadıktan sonra, şefkat olmadıktan sonra, tefekkür olmadıktan sonra diğer meselelerin bir anlamı kalmaz ki. Hakikat anlatma bile köşe işi ya. O adama merhem olacağım, merhem. Kardeşim nasılsın? Sana ekmek yaptım, al bunu ye. Sana çay getirdim. Sana tişört aldım. Herkes size yapacak, siz kimse yapmayacaksınız. Nerede şefkat burada? Bu vicdansızlık, başka bir şey değil. Amelde ihlas olmazsa, ki önce amel olması şart. Ne nur kalır ne kuvvet. Bir de işin korkutucu bir yanı var. Allah Azze ve Celle ihlassız amelinin hemen ardından kuvvetini almıyor. Aradan 3 ay geçiyor, bir bakıyorsun için sıkılmış. Diyorsun ki namazım var, orucum var, zekatım var, harama nazarım yok. Ne oldu benim bu içim sıkılıyor böyle diyorsun. Allah Azze ve Celle hayır noktasında da şer noktasında da hiç acele etmiyor. Hiç. Ne diyoruz? Allah mehil verir, imhal eder ama ihmal etmez diyoruz. Yani bir zaman verir, mehil verir ama asla ihmal etmez. Şimdi bu ihlasın önümüze çıkan şimdiki fırsatlarını alıp yemezsek. Şimdi. Bugün ne çıktıysa o Salih abi. Allah Azze ve Celle bugün ihlasa açılan kapıyı Süleyman'ın üstünden verdi, bahçeden verdi, sağdan verdi, soldan verdi. Gelen bir telefondan verdi. Senin zahmetli gördüğün bir işle baş etmenden verdi. Bir şeylerden verdi. Konu amelde. Amel olmadıktan sonra tatlış konuşmaya hiç gerek yok. Öyle bir ihlas yok. İnnemel amalu bin niyet. Yani ortada hem amel hem niyet var mı? Var. Ama önce amel varmış. Amelin kabuğunu kırıyorsun, içinden ona göre niyet çıkıyormuş. Amel olmadıktan sonra benim niyetimde bu vardı falan. Boş laflar bunlar ya. Nursuz kalırız, güçsüz kalırız. O gün gelince bu sözler asıl pansuman olduğu ifade edilir yani. Tam öyle anlam kazanır, Allah göstermesin öyle bir şeyi. İnsan bir parça umutsuz kalacağına eli kolu kopsun daha iyi. Yeis gibi bir hastalık yok, tarihte yok. Mefkuren gitmiş, gayeye hayalin gitmiş, ülkün gitmiş, hiçbir şeye inancın kalmamış. Ahiret inancında yok ya, öleyim gideyim diyorsun. Ölüp gittikten sonra bundan çok daha ağırıyla karşılaşacağını da hesaplamıyorsun. Haşir dersi de almamışsın. Hani o bıkkınlık içinde aman öleyim gideyim diyorsun. Ya sen ölüp gittikten sonra uykuya dalmayacaksın. İsmi hayır sende daha ciddi tecelli edecek, daha şiddetli tecelli edecek. Şu an yaptığın yanlıştan dolayı muaccel bir ceza alıp canın yanıyor mu? Orada daha alası yanacak bunun. Ya şefkatsizlikle kalp mi kalır ya? Kalp mi kalır yani? Hep mi espri yapacağız birine? Bu kadar yetiştireceğimiz arkadaşlar var ya. Bu kadar el uzatacak insan var ya. Bu dersleri okuyoruz, duruyoruz, gidiyoruz, öbür hafta da aynı. Duruyoruz, öbür hafta da aynı. Böyle ders mi alınır? Ne okuduğunu niye fark etmiyorsun? Aklımız nerede? Çıkışta çayda, ondan sonra muhabbette, ondan sonra çiğ köftede. Ya bunlar eşantiyon. Nazar edilecek şeyler bunlar değil. Bizim nazarımız o dehşetli kabir günü. Daha kabir de kıyametin ön hazırlığı yani, ön imtihanı. İhlasta mezkur hassalar gibi çok nurlar var ve kuvvetler var. Yani ihlas yoksa nur yok, kuvvet yok. Hele kemalat yaşı olan 40'ı geçtikten sonra ruha yeniden o kuvveti yükleyebilmek çok müşkül, çok. Şimdiden o enerjiyi alıp rahmetli Ünal amca gibi kıpır kıpır olmak lazım. Adam 80 yaşında, derdi var, malı var, dünyası var, evladı var, hastalığı var. Yani olumlu olumsuz her şey var ama hiçbir umurunda değil adamın. Allah diyor böyle, Allah diyor şöyle, üstadım diyor böyle, davam diyor böyle. Ha gitti. Ben zannediyorum şu an kabirde çok neşeli anlar yaşıyordur. Hüsnü zan yani bizimkisi. Ama çok aklıma geliyor adam. Allah diyen bu kadar neşeli, eğlenceli bir adamı kabirde Allah çok eğlendiriyordur diyorum yani. Yeni vefat eden birisinin kabrinden Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam kafa çeviriyor ya. Ya Resulallah ne oldu diyorlar. O rızıklandırılmaya başlandı, utanmasın diye kafamı çevirdim diyor.
Osman amel olmadan nasıl olacak bu? Bizim zaten en büyük isyanımız masalarda sahabe konuşup hiçbir şey yapmayan insanlara değil mi yani? Bizim en çok bu ümmetten problemimiz burası değil mi yani? Neden dinamikleşmiyorlar? Neden birilerine derman olmuyorlar? Geçen bir arkadaş konuştu. Böyle İslami cihette işte bir toplantıya çağırmışlar. 3 tane, 5 tane, 10 tane diyor. Her birisinde aynı şeyi konuşuyoruz, hiçbir şey yapmıyoruz diyor. Kimse yapmak istemiyor ki. Büyük büyük adamlara, kendi amcası il müftüsü emekli. Onu çağırıyorlar sürekli toplantılara, şunlara fikir ver diye. 10'dur fikir veriyoruz, 10'dur kimse bir şey yapmıyor diyor. Ne olacak bu diyor yani. Bizim sistemimiz buna değil mi kardeş? Niye biz buna benziyoruz? Vallahi çok vicdansızlık. Ama işin sonunda zarar sana, bana. Ne nur olur, ışıklar açılıp ahiret önümüzü göremeyiz. Ahiret önümüzü göremeyince Allah bu masa olur. Allah bu koltuk olur, Allah bu saat olur. Ve çok acılı bir hayat. Mala tapmakta hiçbir lezzet yok. Mala tapan insanların kendi vücuduna tapmama ihtimalleri yok. Bugün Teoman'ın bir konuşmasını dinledim. Çocukluğumdan beri içimde geçmeyen bir huzursuzluk var. Sebebi de nasıl öleceğim, ne zaman öleceğim, eyvah ölecek miyim? Daha önce konuşmasını da dinlemiştim. Otel odasında sabahlara kadar ağlıyorum yalnızlıktan diye. Bunda da bunu söylüyor. Mesela diyor ben kuruyorum, bu benim elimde değil. Bir anda aklıma geliyor. Acaba şu an doktor bana kansersin dese ne yaparsın ey Teoman diye kendisine soruyormuş yani. Hiç kimse bunu istemez. Herkes bir miktar üzülür ama nedense bu hastalar risalesinden, imandan, bir şeylerden dolayı bizim kalbimizde hiç böyle bir telaş ben görmedim yani. Bizim kardeş Halis'i arıyor. Halis abi böyle böyle kendini yoruyorsun, ediyorsun, hastalanıyorsun falan. Halis kardeşe diyor ki kardeş aramızda kalsın, ben acı çekmekten lezzet alıyorum diyor. Şimdi öbürünün endişesine bak, bir de bizimkinin düşüncesine bak. Bunu bu hale iman getirmiyor da ne getiriyor? Kendine tapmaya başlamak da çok yorucu bir şey ha dostum. Doğru adımları atmayan herkes bu hastalıklara yakalanır. Herkes. Ne iman kalıyor, ne nur kalıyor, ne kuvvet kalıyor. İleride böyle boş domates çuvalı gibi bir köşede yığılma ihtimali var. İster misin böyle bir hayat? Zaten kaç yılımız kaldı Tas? Çok mu kaldı yani? Onu da az, 20'si de az değil mi yani? Ben dünya şartlarında konuşuyorum. Hadi 3000 yıl desek yine biraz göz dolduruyor. 10 yıl, 20 yıl nedir Tas? Nedir yani? Yapılmayan işler zarar oluyor. Ne nur kalıyor ne kuvvet kalıyor. Devam edelim. Ve şiddetli tazyikat karşısında ve savletli bidalar, dalaletler içerisinde bizler gayet az ve zayıf ve fakir ve kuvvetsiz olduğumuz halde gayet ağır ve büyük ve umumi ve kutsi bir vazife-i imaniye ve hizmet-i Kur'aniye omuzumuza ihsan-ı ilahi tarafından konulmuş. İşin en enteresan meselesi bu. Verilen vazife rütbe meselesi. Omuza Allah'ın bir ikramı olarak konulan şeyin adı rütbedir. Yani Allah'ın istihdam etmesi, buna kürsüde anlatım da diyebilirsin, cephede temizlik de diyebilirsin. Allah'ın koyduğu bir rütbe, bir ikram. Rütbe yardığı nereden belli oluyor biliyor musun? Adam yapmak içinden gelmiyor. Hiç bu hali yaşadınız mı? Ya mesela şu gözlüğü takmak. Ya öyle bir hal oluyor ki yani bunun gibi basit mesele. Diyorsun ki ben bunu taktığımda azaplar içerisinde kalıyorum diyorsun. Ya ne oldu, neden yani? Geçen bir kardeşle konuşuyorum, diyor ki ben bir şey anlatırken diyor böyle azaplar içerisinde kalıyorum diyor. Herkesin şu hakikatleri öğreneyim, anlatayım diye çıldırdığı bir ortamda ben anlattığımda azaplar içerisinde kalıyorum diyor. Yani bu anlatımlar cennete çevirmesi lazım, adamı cinnete çevirmiş. Neden? İhlastan başka problemimiz yok bizim. Öyle memnuniyetsiz bir niyet var ki demek ki amele bile dönüşmüyor. Enteresan olaylar. Bu hastalıkları yaşamadan önce çözmemiz lazım. Salih abi, yoksa yaşadıktan sonra çözümü çok daha müşkül bir hale geliyor. Çok daha. Bak bir cümle söyleyeyim size. Üstad Hazretleri diyor ki ancak tefekkürî bir ameliyat ile eski hali iade edilebilir. Cümleyi anladın mı? Fatih abi cümleye bak. Ancak tefekkürî bir ameliyat ile eski hali iade edilebilir. Şimdi elimizde kusur var mı? Sorun var mı? Var. Deformasyon oluyor mu? O da oluyor. Yani eski halden daha kötü olduğumuz oluyor mu? Oluyor. Düzeltmenin yolu neymiş? Tefekkürün ameliyata dönüşmesi. Ameliyattan eşleri yer misin? Can yanar mı? Yanar. Biz okuyoruz bir şey değişmiyor. Niye böyle? İşte böyle olunca eski hale tekrar kavuşma lüksün de kalmıyor. Kalmayınca da bir parça dertli, bir parça deli bağırıp duruyor işte öyle. Sen niye onu yapmıyorsun, sen niye bunu yapmıyorsun diye yani. Zaten adam gidiyor diyorsun yani kafandaki hesaba göre. Bari kavga edeyim, gidiyorsa öyle gitsin diyorsun, anladın mı? Bir uyanış olur mu ümidiyle, can havliyle? Çocuk balkondan düşecek olsa can havliyle ne yaparsın? Bağırırsın. Tutsana o çocuğu diye bağırırsın. Can havli öyle bir şey, son umuttur yani. O an onu yapmasan zaten iş kötüye gidecektir. Bari can havliyle bütün gücümü kullanayım,
Allah muhafaza kötüye gitmesin diye son umut taşırsın öyle. Canavli odur yani. Latifeye dokunan konuların her birisi canavli meselesidir. Her birisi. Latife zarar gördükten sonra eski haline toparlaması çok müşkül. Adamın küçücük damarına stent takıyorlar, adam eski haline dönmek için 40 takla atıyor. Buyurun. Elbette herkesten ziyade bütün kuvvetimizle ihlası kazanmaya mecbur ve mükellefiz. Herkesten ziyade diyor, gördün mü? İş yıkmıyor yani. Aman o kazansın bana ne demiyor. Bak herkesten ziyade diyor. Sen ihlasına bakacaksın. Ali'de iş varmış, Veli'de iş varmış. O seni ilgilendirmiyor yani. Evet. Ve ihlasın sırrını kendimizde yerleştirmek için gayet derece muhtacız. Muhtaç olan adam çok kapı çalar değil mi? Biz kapı kapatıyoruz. Ona söyledim olmadı, buna dedim yapmadı, ona gittim yok dedi. Evet. Yoksa hem şimdiye kadar kazandığımız hizmet-i kutsiye kısmen zayi olur, devam etmez, hem şiddeti mesul oluruz. Bakın sevap demedi, hizmet-i kutsiye dedi. Yani buranın sevap birimi normal para değil. Elmaslar, yakutlar, zümrütler, mücevheratlar, anladın mı? Bunlar gider, elinde 3 kuruş banknot parayla kalırsın. Kağıt para dediğin ne? Devletin seneti değil mi? 3 kuruş kağıt parayla kalırsın. Hiçbir değerli malın olmaz yani. Hizmette kazanılan sevap hiç normal bir sevap değildir. Buyur. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِ ثَمَنًا قَلِيلًا. Benim ayetlerimi az bir dünya menfaatiyle değiştirmeyin. Ayetindeki şiddet Ayette mücadele et diyor, kapı çal diyor, canını ver diyor. Biz de diyoruz ki aman dünyanın biraz rahat diye bir menfaati var. Hep bizim derdimiz o rahattan ha, tenperverlikten. Kendimize kıyamıyoruz, kendimize acıyoruz. Aman başkası yapsın. Ben niye eskiyim birader deyip duruyoruz. Bu Allah'ın ayetini satmakmış, biliyor musun? Allah'ın ayetlerinin ete kemiğe bürünmüş hali de sahabe efendilerimiz. Bak bakalım bir tane bizim yaptığımız gibi böyle bahaneleri var mı? Var mı bir tane? Kaç tane hayat okuduk? Kaç tane? Hiç öyle bir şey yok değil mi? Devam. ayetindeki şiddetli tehditkârane nehi ilahiye mazhar olup saadet-i ebediye zararına manasız, lüzumsuz, zararlı, kederli, hotfuruşhane, sakil, riyakârane bazı hissiyat-ı süfliye ve menafi cüziyenin hatırı için ihlası kırmakla İhsan ne için ihlas kırılıyormuş? Ne oluyor menafi cüziye? Rahat rahat. Aman şimdi bunu düzenli çalışacaksın. Bak zaten okuyoruz. Zaten 2 saat, 3 saat neyse okumayı yapıyorsun. Tek yapacağın tefekkürü bir ameliyatla dikkati oraya vermek, orada bile nefis diyor ki bu şekilde okuyup kendini yorma diyor. Ya çok enteresan bir matematik değil mi ya? Dünya için demiyor. Zaten döner takacaksın ama para kazanmayacaksın. Takmazsın ki öyle bir döneri. Yahu hizmette buradan yediriyor ya. Dünyada yediremediğini buradan yediriyor ya. Zaten okuyacaksın. Zaten o sayfa limitini dolduracaksın, şunu yapacaksın, bunu yapacaksın. Orada bile diyor ki dikkatli okuyup, yok anahtar kelimeymiş, yok bu paragrafta bunu diyormuş, bu satırda bunu diyormuş, hiç kendini yorma diyor mu demiyor mu? Bakın içinize. Ya çok enteresan bir haldeyiz ya. Orada ne var biliyor musun? Cüz'i bir menfaat var. Biraz hayal dünyana dalıyorsun. Biraz daha az şeker yakıyorsun. Birazcık dertlenmiyorsun. Şimdi orada bir tane kusurumu bulacağım. Kendimi yaka paça edeceğim. Bir sahabenin fedakarlığına bak, bir de şu senin yaptığın naza bak diyeceğim. Aman kim uğraşacak bununla? Geçelim akşam gönül rahatlığıyla bir çayımızı içelim diyoruz. Ya çok ilginç ya. Zaten orada okumayı yapacaksın. Orada bile yordurtmuyor. Olay ne biliyor musun? Cüz'i bir menfaat. Masadan kalkacaksın da yan odaya gideceksin de aşağıdaki hiç görmediğim Abdullah nasılmış, iyi miymiş, hali vakti yerinde mi, bunun anası kim, babası kim, bu adamın acaba pantolonu var mı, bu adamın cebinde parası var mı diye soracağına oturmasan da elinde telefon, rahatını ne bozacağım, bu kadarcık şey için ihlası yediriyor. İhlas küçücük şeylerden gidiyor, anladın mı? Büyük olaylardan gitmiyor ha. Büyük olaylardan gidenin adı iman, ihlas değil. Küçücük olaydan ihlas gidiyor. Küçücük rahatım, küçücük, ufacık bir rahat. Küçücük bir tane, ne diyor, menafi cüz'iye. Bunun hatırına giden neymiş biliyor musun? İhlas. Küçük kaçamakların lezzetli gelmesinin sebebi nefsin ihlası ısırıp yiyor. İhlasın yendiğinde tadı lezzetli ama giden ihlasın ta kendisi. O yüzden lezzetli geliyormuş, anladın mı? Rahatını seçmeler o yüzden lezzetli geliyor. Ağzındaki tat ihlasın tadı ama biten ihlasın tadı. Biterken bile lezzet veriyor. İhlas öyle bir şey. Arkadaşın yükseldi bir şey dedi. Aman şimdi susacaksın, sabredeceksin de bunun acısını çekeceksin. Ne gerek var? Sen 2 misli bir şey söyle, akşam daha rahat uyu. Daha rahat uyursun çünkü ihlasını yiyorsun. İhlas biterken bile lezzet verebilen bir şeydir. Ama bunları okumakta bir şey yok ha. Münafık da okuyor bunları. Bunların esprisi amele dönüştürme kısmı. Amele dönüşmedikten sonra bu saatte toplanıp bence yorulmayalım. Gidelim bir televizyondan film açalım, şöyle bir de yaslanalım yatalım yani. Herkesin beli ağrıyor, dizi ağrıyor. O kadar az tefekkürle okuyoruz ki konu bize çarptığı anda hemen kilitleniyoruz. Çarptığı anda.
Ben ihlassız mıydım? Eksik miydi benim ihlasım? Bana niye böyle ithamlarda bulunuyorsun? Çok enteresanız yani, çok enteresanız. Ancak tefekkürî bir ameliyat ile eski hali iade edilebilir. Onun da vakti şimdi, yarın değil. Şimdi bulduk kusuru. Yarın değil yani. Ancak tefekkürî bir ameliyat ile eski hali iade edilebilir diyor. Derin bir tefekkür oluşturacaksın. Neşteri vuracaksın. İçeriden bir çığlık, Allah'ım ne olur affet beni bırakma diyeceksin. Sen onu ilan edince Allah Azze ve Celle dilerse affedecek. Bak Allah kusurlarımızı zaten biliyor. Ama affın kabul şekli bu değil. Sen Allah'ın bildiği kusuru dile getirip Allah'ım ben hata etmişim deyip kabul edince Allah affettim, tövbe budur diyor. Anladın mı? Tövbe o dillendirme kısmı yani. Devam. Ve menafi cüziyenin hatırı için ihlası kırmakla hem bu hizmetteki umum kardeşlerimizin hukukuna tecavüz, hem hizmet-i Kur'aniyenin hürmetine taarruz, hem hakaiki imaniyin kutsiyetine hürmetsizlik etmiş oluruz. Evet. Asker. Ey kardeşlerim! Mühim ve büyük bir umur hayriyenin çok muzur manileri olur. Şeytanlar o hizmetin hadimleriyle çok uğraşır. Bu manilere ve bu şeytanlara karşı ihlas kuvvetine dayanmak gerektir. İhlası kıracak esbaptan, yılandan, akrepten çekindiğiniz gibi çekininiz. Korkulacak bir şey varsa Allah'la aram bozulur meselesi. Bizim aramız bozulur düzelir. Sıkıntı yok. Korkulacak mesele o değil. Hepimiz insanız. Ya Allah bana gücenir de paçavra gibi sağa sola atarsa beni. Ya etten kemikten insanlar, ya ben yarın öleceğim gideceğim, nereye gideceğim, kime hesap vereceğim gibi basit bir meseleyi düşünmekten aciz kalmışlar. Allah darılınca onu bile düşündürtmüyor Osman. Yılandan, akrepten çekinecek mesele, aman biri laf söyler, aman bir açığım ortaya çıkar. Aman ben kendimle nasıl yüzleşirim, bu meseleler değil. Ya Allah beni terk ederse, gece yalnız kaldığında kalbinden bir matem çıkacak, Allah da ona pansuman etmeyecek. Çünkü o kalbi terk etmiş. Bu halden daha çok korkulacak hiçbir hal yok. Seni yaratıp sonsuzlukta kendisine muhatap almış Allah'ı hoşnut edememekten haşa minel huzur daha aşağılık hiçbir şey yok. Korkulacak bir şey varsa bu. Riyakarlık maalesef biraz fazla. Bir takılıyoruz, Ali bunu mu dedi, Veli'nin önünde mi dedi, şöyle mi oldu, böyle mi oldu, hala esas konuyu kaçırıyoruz. Hala. Ya ben ihlassız o kabre gidersem? Geçen yaptığın trafik kazasında yandan motor değil araba vurup takla atabilirdin. O motorlu silahla bir tane kafana da basabilirdi. Ne yapacaktın ölüp gittiğinde, neyin hesabını verecektin? Asıl düşünülmesi gereken yerler tam da oralar. Bak o ölüm hiçbir zaman beklediğimiz an gelmeyecek, hiçbir zaman. Hiçbir zaman ama. O yüzden ölmeden önce orayı yakalamak zorundasın diye hadiste yer var. Tam o yüzden var. O kurtuluş içinde önce ameliyat hükmünde can acıtıcı derin bir tefekkürü kendimize neşter gibi vurmak zorundayız. Yoksa mümkün değil. Benim eksiğim nedir? Bugün birini, öbür ay birini, öbür hafta birini, yarın birini. Ben düzelte Allah'ın huzuruna gideceğim. Böyle gidilmez. Benim eksiğim nedir? O da biraz can acıtacak. Bunu göğüslemek lazım. Evet. Hazreti Yusuf Aleyhisselam şüphesiz nefis daima kötülüğe sevk eder ancak Rabbim rahmet ederse o müstesna Yusuf suresi demesiyle nefs-i emmareye itimat edilmez. Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın. İhlası kazanmak ve muhafaza etmek ve manileri def etmek için gelecek Resullar rehberiniz olsun. Dikkat edin, anlattığı yerlerde ihlasın tarifini yapmadı. Çünkü ihlasın tarifini daha önce de konuştuk. Şöyle elle tutulabilen bir şey değil ihlas. Ne yapalım o zaman? Her gün ihlası mı düşünelim? İhlas kendisini düşündüğünde de kaçan bir şey. Çok enteresan bir olay. İhlasa niyet etsen ihlasın izale olur, yok olur yani. Belki amelin riyaya dönüşür. O yüzden konu ihlasa dayanıyorsa yapacağım tek şey anayasalarını iyi anlamak ve anayasalarına uygun bir şekilde amel etmek. Ancak ihlasa erişmenin yolu tam da burasıdır. Peki erişmeyi keşfedebilir miyiz? Mümkün değil. Bir insan diyebilir mi? Ben de ne kadar ihlaslıyım. Yani bunu diyen adam ondan yoksun olduğuna delil ağzıyla söylemiş olur. O yüzden yapılacak şey bunun anayasalarına uygun davranabilmektir. Evet. Birinci düsturunuz, amelinizde rıza ilahi olmalı. Bu cümle bana o kadar zor, o kadar geç açıldı ki. Hala da açılmaya devam ediyor. Açıldıkça da diyorum ki koca bir çınarmış. Yani iyi niyet dediğin şey, ihlas dediğin şey, samimiyet dediğin şey kesinlikle amelde saklı. Tam zıttına biraz bakalım mı? Dışarıda insanları diliyle aldatan ne kadar tatlı adam var? Sayısız. Abim yolunu ölürüm. Öyle mi? Canım feda. Ya kurban olsun hepsi sana. Aldatıcı laflar, tatlı gülüşler, yemek masalarındaki kahkahalar. Sayısız değil mi Allah aşkına? Her aradan bilmem kaç zaman geçtikten sonra da o adam şunu demiyor mu? Vefasın tekiymiş meğer. Biz çok yaşadık ha onu. Hep konular şöyle başlıyor. Merhaba kardeşim, merhaba. İşte tanıyorum konuştuğumu. Yanındaki kimdi?
O benim kardeşim. Öz kardeşin mi? Aynı anadan babadan doğmadıysak da aynı tastan çorba içtik. Öz kardeşim olsa bu kadar olmaz. Ya hep mi aynı aforizma olur? Hep aynı aforizma. Hiç şaşmıyor yani. Nereden arkadaşsınız? Arkadaş değiliz, kardeşiz. Cık, Allah Allah. Babanız aynı mı yok? Ananız aynı mı yok? Memleketli misiniz? Memleketli olsa bu kadar sevilmez. Yani ispat etmek için elinden geleni yapıyor. Ya 3 ay sonra dükkanına sıktıran biliyorum, biliyor musun? Ne oldu hemşerim? Yani ne oldu da aranız bu kadar bozuldu? 3 ay sonra ağız burun birbirine giren, arkasından yani bir insanın söyleyemeyeceği noktalarda şeyler söyleyenler, edenler. Ne oldu kardeşim? Ben ona o daireyi şu fiyattan alırım dedim. Ben aslında ona iyilik yaptım da o da bana şöyle ona soruyorsa bu sefer o diyor ki ben onun zor zamanında o daireyi şu kadara sattım. O yani ona bakıyorsun o melek, öbürüne bakıyorsun o melek. Hiç şeytan yok ki ortada. Bak bunlar hep nefsinin hatasını kabul etmeyen adamlar. Bir de başta birbirlerini Allah'ı bilmediklerinden dolayı haşa Allah gibi sevmeye çalışanlar. Nereden arkadaşsınız? Arkadaş değiliz, kardeşiz biz. Tamam, sakin ol şampiyon. Bir şey dediğim yok. Nereden tanıştınız? Biz Galip Ela'dan Allah Allah. Çok denk geliyorsunuz değil mi sizden? Yolunu ölürüm, gözüne bir şarjör mermi boşaltırım, öyle mi? Arkadaş vardı, o söylüyor. Dedi ki zoraki değil, seçilen kardeş. Baba. Zoraki değil, seçilen kardeş. İlk araba ticaretinde bitiyor o kardeşlik, nasıl kardeşlikse. Niyet dediğin olay amele dönüşmedikçe boş bir iş. Yani geçerliliği, kalitesinin tescilleneceği bir alan yok yani. Benim niyetim sahabe gibi olmak. Ol o zaman. O niyet samimiyse o olan bir şeydir. Anladın mı demek istediğimi? Ya ama namaz bile kılamıyorum şu an işte. Biraz üşeniyorum. Allah Allah. Yani bunlar duyduğumuz şizofreni cümleler değil mi? Ya kalbimi bir gör. Sahabe gibi kalbim var benim. Oh maşallah. Cihat anlayışın nasıl? Daha namaza bile duramıyoruz yani. Biraz tabii hastalıkta. Belim de biraz tutunca. Yani o amele dönüşmeyen niyet diye bir kavram mevcut değil. Yok yani. O yok yani. Anladınız mı? Ya şu cümle çınar ağacı gibi. Amelinizde rıza ilahi olmalı. Amelde diyor ya. Bu arada ben bu cümleyi gerçekten çocukluğumdan beri düşünüyorum. Sebebi şu. Ne zaman kendimi bu cümlenin müellifiyle yan yana koyuyorum. Bu cümlenin yazılış vaktine götürüyorum. Hani hayal o ya. Üstad Rahimullah da diyor ki ne yazalım diyor. Ben de içimden diyorum ki niyetinizde rıza ilahi olmalı. Yani buraya amel kelimesi beni çok şaşırtan bir kelime. Normalde hep böyle öğretmediler mi? Niyetin güzel olsun, niyetinde Allah'ın rızası olsun. Amelimde ya ameli boş ver şimdi onun vakti midir, yeri midir? Ya bu cümle çınar ağacı gibi bir cümle. Amele dönüşmedikten sonra o niyete %99 sakın güvenmeyin. Şeytanın bir desisesi ve vesvesesidir. Ne zamandır da bir Kur'an okumaya niyetin var ki? Ne zamandır? Yıllardır. Demek sen samimi bir adam değilsin. Çünkü o niyet samimi olsa anında amele dönüşüyor. Ya filanca yaşlarında hafız olanları okuyoruz. Filanca yaşında hafız olmuş, tebrik belgesi almış falan. Yani görebiliyor musunuz olayı? Köyümüzden bir dayımız yani. Hani böyle Allame-i Cihan da değil. İhlas bu. Samimiyet bu. Yani o amel kısmı olmadıktan sonraki samimiyeti bence gündemimizden çıkarırsak çok daha sağlıklı olacak. Evet. Eğer o razı olsa bütün dünya küsse ehemmiyeti yok. Eğer o kabul etse bütün halk reddetse tesiri yok. O razı olduktan ve kabul ettikten sonra isterse ve hikmeti iktiza ederse sizler istemek talebinde olmadığınız halde halklar da kabul ettirir, onlar da razı eder. Onun için bu hizmette doğrudan doğruya yalnız Cenab-ı Hakk'ın rızasını esas maksat yapmak gerektir. Evet Arda. İkinci düsturunuz. Bu hizmeti Kur'aniye'de bulunan kardeşlerinizi tenkit etmemek ve onların üstünde fazilet furuşluk neviinden gıpta damarını tahrik etmemektir. Çünkü nasıl insanın bir eli diğer eline rekabet etmez, bir gözü bir gözünü tenkit etmez, dili kulağına itiraz etmez, kalp ruhun ayıbını görmez, belki birbirinin noksanını ikmal eder, kusurunu örter. İkmal ne demek? Tamamlamak mı abi? Tamamlamak demek. Devam. Kusurunu örter, ihtiyacına yardım eder, vazifesine muamelet eder. Muamelet ne demek? Yardım eder. Evet. Yoksa o vücudu insanın hayatı söner, ruhu kaçar, cismi de dağılır. Hem nasıl ki bir fabrikanın çarkları birbiriyle rekabetkarane uğraşmaz. Birbirinin önüne takattüm edip tahakküm etmez. Birbirinin kusurunu görerek tenkit edip saye şevkini kırıp atalete uğratmaz. Belki bütün istidatlarıyla birbirinin hareketini umumi maksada tevcih etmek için yardım ederler. Hakiki bir tesanüs, bir ittifak ile gaye-i hilkatlerine yürürler.
Eğer zerre miktar bir taarruz, bir tahakküm karışsa, o fabrikayı karıştıracak. Neticesiz akim bırakacak. Fabrika sahibi de o fabrikayı bütün bütün kırıp dağıtacak. Burak sen devam et. İşte ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları, sizler ve bizler öyle bir insan-ı kamil ismine layık bir şahs-ı manevinin azalarıyız. Ve hayat-ı ebediye içindeki saadet-i ebediyeyi netice veren bir fabrikanın çarkları hükmündeyiz. Ve sahil selamet olan Darüsselam'a ümmeti Muhammediye'yi aleyhissalatu vesselam çıkaran bir sefine-i Rabbaniye'de çalışan hademeleriyiz. Elbette 4 fertten 1111 kuvveti maneviyi temin eden sır-ı ihlas kazanmakla tesanüt ve ihtiyat-ı hakikiye muhtacız ve mecburuz. Evet, 3 elif ihtiyat etmezse 3 kıymeti var. Sırrı adediyet ile ihtiyat etse 111 kıymet alır. 4 kere 4 ayrı ayrı olsa 16 kıymeti var. Eğer sırrı uhuvvet ve ihtiyat-ı maksat ve ittifak vazife ile tevafuk edip bir çizgi üstünde omuz omuza verseler, o vakit 4444 kuvvetinde ve kıymetinde olduğu gibi hakiki sır-ı ihlas ile 16 fedakar kardeşlerin kıymet ve kuvveti maneviyesi 4000'den geçtiğine pek çok vukuat-ı tarihe şehadet ediyor. İttihadı maksat nedir? Aynı maksatta birleşmek. Aynı maksatta birleşmek. Şimdi biz bugüne kadar hep kendi hizmetimizin içindeki yan yana gelme ya da 4444 olma şeklini hep düşündük de aslında bu ihlasın küçük bir parçası. Burada diyor ya, ey Risale-i Nur şakirtleri ve Kur'an'ın hizmetkarları. Sizler ve bizler. Burada aslında bizden ve diğer meslek ve meşreplerin ittihadından bahsediyor. Eyvallah. Burada yapmaya çalıştığımız belki küçük ihlas. Aynen. Zaten yan yanayız. Evet. 11 oluşturmak aslında burada daha kolay. Üstadın zor dediği diğer meşreplerle beraber bir yan yana gelseniz asıl ihlas orada yapılır. Aynen öyle. Maksatta da birlik sağlamanız lazım diyor. Burada zaten biz maksatta birlik için buradayız. Evet. Aslında diğer meslek meşreplerle o ittihadı maksadı yakalamamız lazım. Asıl ihlas o. Ve senin bahsettiğin onun belki cüz'i Aynen öyle. onu bile yakalamakta zorlanıyor. İşte abi cüz'i kısmında zorlanıyoruz. Hiç kimse demiyor ben bu adamın bir gönlüne gireyim, ona da bir şöyle hizmet edeyim demiyor. Zaten küçükler birleşmeyince o büyüye de gitmiyor. Ondan sonra biz ihlas peşinde koşuyoruz. Bir de onu kıldığım bir namazda bir gün öyle bir lezzet alacağım ki cümlesine bağlıyoruz hala böyle. Oradan gelecek zannediyoruz. Eyvallah. Bu sırrın sırrı şudur ki, hakiki samimi bir ittifakla her bir fert, sair kardeşlerin gözüyle de bakabilir ve kulaklarıyla da işitebilir. Güya 10 hakiki müttehit adamın her biri 20 gözle bakıyor, 10 akılla düşünüyor, 20 kulakla işitiyor, 20 elle çalışıyor bir tarzda manevi kıymeti ve kuvvetleri vardır. Haşiye. Evet, sır-ı ihlas ile samimi tesanüt ve ittihad, hadsiz menfaate medar olduğu gibi korkulara, hatta ölüme karşı en mühim bir siper, bir noktayı istinattır. Çünkü ölüm gelse bir ruhu alır. Sırrı uhuvvet hakiki ile rıza ilahi yolunda ahiret müteallik işlerde kardeşleri adedince ruhları olduğundan biri ölse diğer ruhlarım sağlam kalsınlar. Zira o ruhlar her vakit sevapları bana kazandırmakla manevi bir hayatı idame ettirdiklerinden ben ölmüyorum diyerek ölümü gülerek karşılar. Salih abi buyur. Üçüncü düsturunuz. Bütün kuvvetinizi ihlasta ve hakta bilmelisiniz. Evet, kuvvet haktadır ve ihlastadır. Haksızlar dahi haksızlıkları içinde gösterdikleri ihlas ve samimiyet yüzünden kuvvet kazanıyorlar. Evet, kuvvet hakta ve ihlasta olduğuna bir delil şu hizmetimizdir. Bu hizmetimizde bir parça ihlas bu davayı ispat eder ve kendi kendine delil olur. Çünkü 20 seneden fazla kendi memleketinde ve İstanbul'da ettiğimiz hizmet-i ilmiye ve diniyeye mukabil burada sizinle 7-8 senede 100 derece fazla edildi. Halbuki kendi memleketinde ve İstanbul'da burada benimle çalışan kardeşlerimden 100 belki 1000 derece fazla yardımcılarım varken burada ben yalnız, kimsesiz, garip, yarım ümmi, insafsız memurların tarassudat ve tazikatları altında 7-8 sene sizinle ettiğim hizmet 100 derece eski hizmetten fazla muvaffakiyeti gösteren manevi kuvvet sizlerdeki ihlastan geldiğine katiyen şüphem kalmadı. İstanbul'da bir ton tanıdığı var
Ama netice çıkmıyor. Anadolu'nun bağrında sürgün edildiği bir köyde yanında birkaç kişiyle muvaffakiyetler elde ettik diyor. Başarılar, sonuçlar, neticeler. Ya gerçekten olayları yaratan Allah. Kalabalıklar içerisinde belli samimiyet noktalarının bam teli yakalanmadıktan sonra Allah Azze ve Celle o neticeleri göstermeyeceğini söylüyor. Ama az kişi kalanlar sevimli gözükür, kendisini razı ederlerse, nasıl sevimli gözüken bir çocuğa babası gidiyor araba alıyor, o çocuğun o arabayı almak için harçlıklarını 100 yıl daha çocuk kalıp biriktirse yetmez, doğru mu? Ama babaya bir sevimli gözüküyor, kuvveti yetiyor araba almasına babasının. Burada da ihlas ile samimi gözüktükten sonra Allah razı edilirse küçüklere büyük işler yaptırıyor ki Allah'ın adeti sübhanesi böyle. Allah bunlarla olmaz, yürünmez diye gözüken küçük adamlarla büyük iş yaptırır ki kendi büyüklüğü o işte gözüksün diye. Şimdi şu medresenin içerisinde 100 tane çok varlıklı iş adamı olsa bu kapıdan girenler burası ne güzel bir yermiş diye çok şaşırmaz. Der ki bu en iyi mimarı çağırmıştır, bu en iyi müteahhiti çağırmıştır. Ama geliyor adam bizimle oturuyor, çay içiyor, çorba içiyor, yemek yiyor, bir buraya bakıyor bir bize bakıyor. Diyor ki ya bu iş bunlardan çıkacağı benzemiyor ama diyor zaten benzetmiyor Allah. O yüzden kendisinin yaptırdığını, ihlası bir parça anlayacak gözlere ayan beyan gösteriyor. Adam görecek ki kuvvet alsın. Diyecek ki ya sıradan insanlar samimi olunca Allah ne neticeler nasip ediyormuş. Demek ki kuvvet samimiyetteymiş diyecek. Evet. Hem itiraf ediyorum ki samimi ihlasınızla şan ve şeref perdesi altında nefsimi okşayan riyadan beni bir derece kurtardınız. İnşallah tam ihlasa muvaffak olursunuz. Beni de tam ihlasa sokarsınız. Abi de şöyle bir şeyler çıkabilir mi buradan acaba? Kendi memleketimde İstanbul'da ettiğimiz hizmet ilmiye ve diniye. Şimdi Üstad memleketinde hizmet ilmiye yaptı. İstanbul'da hizmet diniye yaptı. Barla'da hizmeti imaniye yaptı ya. Evet. Aslında hizmet imaniyede o ihlası yakalamak en önemlisi. Çok güzel. Diyebiliriz yani. Çok güzel. Demek oralarda olmuyor yani bu iş. Eyvallah. Ne kadar sayın da çok olsa. Çok güzel yakaladın. Eyvallah. Üstadın hayatında bu üçleme önemlidir. Bilmeyen yazsın, ezberlesin. Kendi memleketinde hizmeti ilmiye, İstanbul'da hizmeti diniye, sürgünde hizmeti imaniye. Anadolu'da yani. Demek ki kuvvet ancak o hizmeti imaniyenin içinde çıkıyor. Doğru Fatih abi. Çok güzel tespit. Devam. Bilirsiniz ki Hazreti Ali radıyallahu anh o mucizevari kerametiyle ve Hazreti Gavs-ı Azam o harika keramet gaybiyesiyle sizlere bu sırrı ihlasa binaen iltifat ediyorlar ve himayetkarane teselli verip hizmetinizi manen alkışlıyorlar. Evet, hiç şüphe etmeyiniz ki bu teveccühleri ihlasa binaen gelir. Eğer bilerek bu ihlası kırsanız onların tokadını yersiniz. 10. lemadaki şefkat tokatlarını taattür ediniz. Böyle manevi kahramanlar arkanızda, zahir başınızda üstad bulmak isterseniz ve yu'thirun ala enfusihim, başkalarını kendi nefislerine tercih ederler. Haşr suresi. Sırrıyla ihlası tammı kazanınız. Kardeşlerinizin nefislerine, nefsinize şerefte, makamda, teveccühte, hatta menfaat maddiye gibi nefsin hoşuna giden şeylerde tercih ediniz. Hatta en latif ve güzel bir hakikat imaniyeyi muhtaç bir mümine bildirmek ki en masumane, zararsız bir menfaattir. Mümkünse nefsinize bir hotgamlık gelmemek için istemeyen bir arkadaş da yaptırması hoşunuza gitsin. Eğer ben sevap kazanayım... Bakıyorum kendime diyorum ya Allah yani bizi hiç buralarda koşturtacak adam değiliz yani açıkçası ama bazı hani öndeki direksiyonu kullanan şoför arkada evliyalara hizmet eder ya. Bir iki hizmet etme meselesini belki yapabiliyoruz. Oradan yırtarım diye ümit taşıyorum yani. Buyurun devam edelim. Eğer ben sevap kazanayım, bu güzel meseleyi ben söyleyeyim arzunuz varsa, çendan onda bir günah ve zarar yoktur. Fakat mabeyninizdeki sırrı hilasa zarar gelebilir. Mert, mabeyniniz ne demek? Aranız. Eyvallah. Doğan'a ver. 4. düsturunuz. Kardeşlerinizin meziyetlerini, şahıslarınızda ve faziletlerini kendinizde tasavvur edip onların şerefleriyle şakirane iftihar etmektir. Ehli tasavvufun mabeyninde fena fi şeyh, fena fir resul ıstılahatı var. Ben sofi değilim. Fakat onların bu düsturu bizim meslekte fena fil ihvan suretinde güzel bir düsturdur. Kardeşler arasında buna tefani denilir. Yani birbirinde fani olmaktır. Yani kendi hissiyat-ı nefsaniyesini unutup kardeşlerinin meziyat ve hissiyatıyla fikren yaşamaktır. Zaten mesleğimizin esası uhuvvettir. Peder ile evlat, şeyh ile mürit mabeynindeki vasıta değildir. Belki hakiki kardeşlik vasıtalarıdır. Olsa bir üstadlık... Bakın bunu makam meselesi için söylüyor. Pederlik yok, evlatlık yok.
müritlik yok, şeyhlik yok. Bunu makam kavgaları çıkmasın diye söylüyor. Başka bir yerde de işlerin ilerleyiş şekli için diyor ki üstatlık var. Üstad Arapçada öğretmen demek. Yani bir işi iyi bilen biri diğerlerine o işi yaptırır. Peki işi yaptıran en takvalı adam mıdır? Hayır. Aşağıda iş yapan ondan da takvalıdır ama işi o iyi biliyordur. Makam kavgaları bugün çok Müslümanın ocağını batıran bir meseledir. Öyle çok fitneli şekilde konuşan birisi vardı. Onun da bir altında çalışan adamı çok iyi tanıyorum. Çok iyi arkadaşız. Bu adama da hayret ediyorum. Ya nasıl olur bu kadar fitneli konuşuyor bu adam. Bu kadar işler yapabiliyor diye. Bir gün o altındaki tanıdığım arkadaşı aradım. Dedim abi selamünaleyküm, aleykümselam. Nasılsın, iyi misin? Hala çok severiz birbirimizi. Çok görüşürüz yani. Ya dedim nasıl olur ya? Bu senin yanındaki adam nasıl bu kadar yılan dilli oluyor? Sağa sola laf ediyor. Neredeyse 20-30 yıldır yan yanasınız yani. Böyle bir şey olabilir mi Allah aşkına? Risale-i Nur'un bir gıybet edene bile ne kadar dehşetle müdahale ettiğine bak. Şu yapılanlara bak falan. Yarım saat dil döktüm yani. Nasıl olur ya? En yakınındaki adam nasıl bunu yapıyor falan. Vallahi dedi o da bir sonrakinde bayrak eline düşsün derdinde olduğundan dolayı insandır bunları yapıyor dedi. Anladın mı demek istediğimi? Yani bu arkadaş da onu bu şekilde kabul etmiş. Mesleğimizde pederlik, evlatlık, şeyhlik, müritlik meselesi yok derken az önce dediğim olayları Üstad Hazretleri engelleyip kırmaya çalışıyor aslında. Anlatabildim mi demek istediğimi? Ne var mesleğimizde? Üstatlık, öğretmenlik var. Sistemde üstatlık, öğretmenlik olduğundan dolayı sistem kendi kendine çalışır bir çark sistemi haline getirilmesi zorunludur. Öyle olursa ne olur? En başta zahirde gözüken adam bile Allah muhafaza etsin, canımı alsın ama geri adım attırmasın. Geri adım atsa en büyük zararı kendisi görür, sistem devam eder. Ha İstanbul, ayda 2 ayda bir kez gidiyoruz. O kadar tatlı bir hale geldik ki inanamazsınız. Ama şeyhlik sistemi olduğunda onun çökmesiyle sistemin de çökmesi lazım. Anladın mı demek istediğimi? İşi iyi bilen, işi az bilene üstad olur ama manevi makam koşturması, hürmet görme derdinden dolayı şeyhlik, müritlik yoktur. Olursa benim az önce anlattığım olay. Detayları çok daha korkunç. Ben üstünden bir kaymak size anlattım yani. Buyurun. Olsa bir üstatlık ortaya girer. Mesleğimiz haliliye olduğu için meşrebimiz hillettir. Hillet ise en yakın dost ve en fedakar arkadaş ve en güzel takdir edici yoldaş ve en civan mert kardeş olmak iktiza eder. Ya Allah aşkına cümlelere bak. En yakın dost. Sır paylaşacaksın, dert paylaşacaksın, dökülen saçını paylaşacaksın ya. En fedakar arkadaş. Kardeşim bir şeyin eksik bir demeden nasıl feda edeceksin? En güzel takdir edici yoldaş. Takdir edeceksin diyor ya. En civan mert kardeş olmak, ihlas onda yerleşmişse ihlasın neticesi olarak iktiza eder. Güneşin iktizası ışığıdır. İhlasın iktizası böyle en kaliteli, cana yakın, civan mert kardeş olmaktır. Gülmenin, espri yapmanın yeri her zaman var. Ama hakikati öldürmeyecek seviyede. Konu dertleşmek olur, konu şefkat olur, konu başka bir şey olur. Gülmeyle o meseleyi intihara sürüklememek lazımdır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın gülmek kalbi öldürür dediği mesele tam da burasıdır. Hakikatin bel kemiğinde birinin derdine ulaşacakken bir tanesi olmaz bir espri yapar, bütün ortamın atmosferi dağılır. Nasıl dertleşecek bu adam? Ben daha bu hafta bir kardeşle konuştum. Bak küçücük bir cümle söyleyecek ha. Abi şu mesele çok hoşuma gitmiyor. Bir cümle söyleyecek kendiyle ilgili. Dedim ya işte ya bir ne ders yapabilmek benim ağrıma gidiyor, yoruyor. Ya 1 saat konuştuk da bu cümleyi o 1 saatten sonra etti bu adam. Ya 1 saat sonra etti bu adam ya. 1 saat sonra. Ya bir adamla bir cümle için ilgilenmek bile bu kadar emek istiyorsa. Hiç ders sormuyorsun. Yanındaki adama sormuyorsun, takdir etmiyorsun. Nasıl olacak? Bu işler adetullah yasasına bağlı değil mi yani? Şefkat eden şefkat görmez mi yani? Sana bir şey söyleyeyim mi? Allah adama göreceği şefkat kadar şefkat ettiriyor. O latife sende ne kadar açıksa göreceğin şuunat o kadar. Allah bir adama göreceği şefkat kadar şefkat ettiriyor. Bak ben bunu nerede patladı biliyor musun olay? Bir gün annemle telefonda aradı. Çok da basit bir olay yani. Ben de böyle anama sistemde bulundum. Ya ana işte 3'tür söylüyorum yani. Niye anlamıyorum şöyle böyle falan diye bir cümle ettim, kapattım telefonu. Kalbimde böyle bir çığlık hissettim. Dedim ki şu dünyada bana en çok şefkat kaynağı olan anneme küçücük bir olaydan dolayı böyle pençe çıkardıysam, sonsuz şefkat sahibi olan Allah bana canımını istemediği 3 mesele versin, ben Allah'a da pençe çıkarırım diye annemden kendimi anladım. Anladın mı? Amelde. İnsan kendini de amelde tanıyor. Dünyada en şefkatli olan annene hiç olmaz mesela küçücük. Mesele bile değil. Nazım geçiyor ya, ya ana diye şöyle bir cümle ettim, telefonu bir kapadım, kalbim volkan patladı, fırtına koptu kalbimde ve aklıma hemen bu geldi. Dedim ki dünyadaki en şefkatli insan bana bunu yaptığında ona pençe çıkarıyorsam demek ki Allah Azze ve Celle 2-3 tane canımın istemediği bir şey versin, hemen ona da haşa sistemde mi bulunacağım diye kendimin kumaşını orada gördüm. Maalesef. Üzücü değil mi? Yanlış ameller insanı çok sürükleyici noktalara getiriyor biliyor musun? Çok sürükleyici noktalara getiriyor. Allah muhafaza buyursun. İnsan hiç oralara gideceğini hesaplayamıyor. Bir insan ne hale geleceğini hesaplayamaz.
Tek hesaplayacağımız şey yanlış adımları atmamakta. Okuduğun doğruyu yapmamak yanlıştır. Anlıyor musun? Amacım şurası değil yani. Bu kitapta hepimizin yapmadığı çok doğru var. Her birini yakalayıp birbirimizi boğmak değil amacım. Ama 1000 kere okuduğumuz İhlas Risalesi'nde de bir zahmet şu cümleleri anlamaya çalışalım ya. Öyle mi? Şurada da çalışmayacaksak yani. Burada her cümleyi cımbızla çekip bunu yaptın mı demek cervezenin kralıdır. Anlıyor musun? Amacım o değil. Ama 100 kez okuduğumuz İhlas Risalesi'nde bir kelime, bir cümle işlenmiyorsa, yanındaki kardeşin hatırı sorulmuyorsa bu da kardeş gaflettir. Başka bir şey değildir ha. Evet. Bu hilletin üssül esası samimi ihlastır. Samimi ihlası kıran adam bu hilletin gayet yüksek kulesinin başından sukut eder. Gayet derin bir çukura düşmek ihtimali var. Ortada tutunacak yer bulamaz. Evet, yol iki görünüyor. Cadde-i Kübra-i Kur'aniye olan şu mesleğimizden şimdi ayrılanlar bize düşman olan dinsizlik kuvvetine bilmeyerek yardım etmek İhlası ihtimali. kırdın, Allah paçavra gibi köşeye attı, öyle de kalmadı. Dinsizlik kuvvetine yardım etmiş oldun. Niye? Sen de Allah için kullanılacak tüm sermaye zaten Allah'ın. Allah'ınsa Allah için kullanmak zorundasın. Basit değil mi? Sürdüğün araba benimse benim dediğim gibi sürmek zorundasın ya. Devam. İnşallah Risale-i Nur yoluyla Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın daire-i kutsiyesine girenler daima nura, ihlasa, imana kuvvet verecekler ve öyle çukurlara sukut etmeyeceklerdir. Şey diyor ya Risale-i Nur yoluyla. Ben size diyorum ya ben yeni 1. şua 8. şua okudum. Risale-i Nur'un içerisindeki sırları çok detaylı anlatıyor üstad. Keşke o 1. şua 8. şua sizin de zihninizde olsa, zihnindeyken şu cümleyi işitsen. Risale-i Nur yoluyla. Ya öyle bir büyüyor ki gözde anlatamam Risale-i Nur yani. Allah kalbimizdeki yerinde büyütsün. O zaman devam edelim. Burak abi okur musun? Ey hizmet-i Kur'aniye'de arkadaşlarım! İhlası kazanmanın ve muhafaza etmenin en müessir bir sebebi rabıta-i mevttir. Bakın tesirli diyor ha. Ölümü hatırlamaktan daha tesirli bir şey yok. Selim'le bugün tanıştık da İstanbul'dan geldi ziyarete. Selim işte ne oldu? Hayale gidiyorum uzun süredir dedi İstanbul'daki. Vallahi düşünüyordum ediyordum falan dedi ölümü şunu bunu. En son burun ameliyatı oldum diyor yani. Böyle canlı canlı burnumda ölümü hissedince ondan sonra tam tesir etti artık ameliyat döktüm diyor. Yanlış söylemiyoruz herhalde değil mi? Yani burundaki ölümün hissedilişinin müessir noktasını, tesir noktasını anladınız mı? Çok elzem, çok. Bu ölüm meselesi çok elzem. Buyurun. Evet, ihlası zedeleyen ve riyaya ve dünyaya sevk eden tuğli emel olduğu gibi riyadan nefret veren ve ihlası kazandıran rabıta-i mevttir. Ya bu cümle çok önemli ya. Tuli emel. Emele umut da demiştik hatırlar mısınız? Emel Arapça kelime. Emelin Türkçesi umut. Tul emel bitmez umutlar. Yani dünya sonsuzdur. Tul emel dünya sonsuzdur düşüncesi riyaya sevk ediyor. Rabıta-i mevt dünya yarın bir gün yok olup gidecek düşüncesi de ihlasa. Nasıl? Tul emel riya, rabıta-i mevt ihlas. Önemli bir mesele. Evet. Yani ölümünü düşünüp dünyanın fani olduğunu mülahaza edip nefsin desiselerinden kurtulmaktır. Evet, ehli tarikat ve ehli hakikat Kur'an-ı Hakîm'in küllü nefsin zâikâtül mevt. Her nefis ölümü tadacaktır. İnneke meyyitün, innehum meyyitün Muhakkak ki sen de öleceksin, onlar da ölecek. gibi ayetlerinden aldığı dersle rabıta-i mevti sülüklarına esas tutmuşlar. Hûli emelin menşei olan... Şurayı da söyleyeyim de sık sık okuyoruz ya her şey kıymetli. İnne ke. Ke neydi? Sen. İnne ke meyyitün. Sen öleceksin. Ölü olacaksın. Ve innehum. İnnehü dese oydu, innehum dese onlar. Anladınız mı? Hani okurken her şeye aşina olalım. İnneke, innehum. Onlar. Muhakkak sen öleceksin, muhakkak onlar da ölecek yani o manada. Evet. Gibi ayetlerinden aldığı dersle rabıta-i mevti sülüklarına esas tutmuşlar. Tûl-i emelin menşei olan tevehhüm ebediyeti o rabıta ile izale etmişler. Onlar farazi ve hayali bir surette kendilerini ölmüş tasavvur ve tahayyül edip ve yıkanıyor, kabre konuyor farz edip düşüne düşüne nefsi emmare o tahayyül ve tasavvurdan müteessir olup uzun emellerinden bir derece vazgeçer. Bu rabıtanın fevaidi pek çoktur. Hadiste ekfiru zikre hadimil lezzeti ev kemakal. Yani lezzetleri tahrip edip acılaştıran ölümü çok zikrediniz diye bu rabıtayı ders veriyor. Fakat mesleğimiz tarikat olmadığı, belki hakikat olduğu için bu rabıtayı ehli tarikat gibi farazi ve hayali suretinde yapmaya mecbur değiliz. Hem mesleki hakikate uygun gelmiyor. Belki akıbeti düşünmek suretinde mustakbali zamanı hazıra getirmek değil, belki hakikat noktasında zamanı hazırdan istikbale fikren gitmek, nazaran bakmaktır. Evet Sadıç devam et. Evet, hiç hayale, faraza lüzum kalmadan
Bu kasa ömür ağacının başındaki tek meyvesi olan kendi cenazesine bakabilir. Onunla yalnız kendi şahsının mevtini gördüğü gibi bir parça öbür tarafa gitse asrının ölümünde görür, daha bir parça öbür tarafa gitse dünyanın ölümünü de müşahede eder, ihlası etemme yol açar. İkinci sebep, imanı takikinin kuvvetiyle ve marifeti sani netice veren masnuattaki tefekkürü imaniden gelen lemaat ile bir nevi huzur kazanıp, Halik-i Rahim'in hazır, nazır olduğunu düşünüp... Hazır ne demek? Orada demek. Nazar ne demek? Görmek demek. Nazır ne demek? Allah hazır. Yani şu an orada ve nazır görür. Evet. Orada ve görür. Allah oradadır ve Allah görür. Devam. Halik-i Rahim'in hazır, nazır olduğunu düşünüp ondan başkasının teveccühünü aramayarak... Şimdi Allah oradaysa ve görüyorsa başkasının önünde eğilsen sen alçak bir adam olursun. Evet. Huzurun da başkalarına bakmak, medet aramak, o huzurun edebine muhalif olduğunu düşünmekle o riyadan kurtulup ihlası kazanır. Her neyse bunda çok derecat, meratip var. Herkes kendi hissesine göre ne kadar istifade edebilse o kadar kârdır. Risale-i Nur'da riyadan kurtaracak, ihlası kazandıracak çok hakaiki zikredildiğinden ona havale edip burada kısa kesiyoruz. Evet, burada bitiriyoruz. Subhaneke Rabbike Rabbil İzzet amma yasifun ve selamun alel mursalin velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha. Dersteki mesajlar anlaşıldı mı? Mesajları zihninizde demleyene kadar ameliyat hükmündeki tefekkürü yapmaya devam edin. Gezegenler bile bir aradayken, tek olduğunu düşünüyorsan koskoca evrende, bu kanal tam sana göre. Bu video YouTube kazanında kaybolmadan, senin gibi başkalarına da ulaşabilmesi için desteğe ihtiyacı var. Her abone, bir kırgın yüreğe daha ulaşmayı sağlayacak. Beğen, abone ol ve yorum yapmayı da unutma. Siz de Hayalhanem'in yurt içi ve yurt dışı projelerine destek olmak için buradaki linke tıklayarak online bağışta bulunabilir veya aşağıdaki iletişim numaralarından bizlere ulaşabilirsiniz.